Şimdi bu videomda bölünebilme kurallarını anlatacağım. 2, 5 ve 10 ile bölünebilme kurallarından başlıyorum. Ve diğer bölünebilme kurallarıyla devam edeceğim konuya. Şimdi 2 ile bölünebilmeden başlıyorum. Birler basamağı çift olan sayılar 2'ye tam bölünür. Yani sayıları incelediğimiz zaman bize verilen sayılarda örneğin 4320. Bu sayının birler basamağına bakıyoruz. Yani birler basamağı çift olan sayılar 0, 2, 4, 6, 8. Bu rakamlardan biri varsa, yani bu rakamlardan biri ise birler basamağı, o zaman diyorum ki bu sayı 2'ye tam bölünür. 5 ile bölünebilme. 5 ile bölünebilmede birler basamağı 0 ya da 5 olmalı. Yani şu soruyu bir yapalım öncelikle 2'ye bölünebilmede. Şimdi 4320 2'ye bölünür mü? Evet, 2'ye tam olarak bölünür. 455 hayır bölünmez. Çünkü birler basamağı 5, birler basamağının çift olması gerekiyordu. Bölünmez. 3789 bölünür mü? Hayır. Çünkü 9 birler basamağı bölünmez. 3786 birler basamağı 6 bölünür mü? Evet, bölünür. 5 ile bölünebilme. Birler basamağı 0 ve 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. 375 bölünür. 480 birler basamağı 0 bölünür. 493 hayır bölünmez. 123.450 sadece birler basamağına bakıyoruz. 0 bölünür. Şimdi bir de bunları bölünebilmeyi yapmışken kalana da bakalım. Şimdi geriye dönüyorum 2'ye bölünebilmeden. Şimdi bu 455 bölünemez demiştik. Kalana bakalım. Birler basamağı 5. Birler basamağı 5'i 2'ye böldüğüm zaman kalan nedir? 1'dir. O zaman bu ifadenin 2 ile bölümünden kalan 1'dir diyeceğim. Aynı şekilde buraya bakıyorum. Birler basamağı 9. 2'ye bölüyorum. 9'dan yani 9'u 2'ye böldüğüm zaman kalan nedir? 1'dir. O zaman bu sayının 2'ye bölümünden kalan 1'dir. Şimdi şuna bakalım. 493 birler basamağı 3. O zaman 5 ile bölümünden kalan 3'tür diyoruz. Yani burada 3 ise o zaman 5'e bölümünden kalan 3'tür diyoruz. Şimdi devam edelim. Şöyle yapayım. Şimdi sorum şu. 4 basamaklı, hayır 5 basamaklı yazacaktım buraya. 5 basamaklı, bunu düzeltelim. 5 basamaklı sayımız, doğal sayımız. 5 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi normalde 5'e bölünebilseydi eğer birler basamağına biz ne diyecektik? 0 veya 5 diyecektik. Ama 5'e bölümünden kalan 1 olduğu için bunlara 1 ekliyorum. 1 ekledim 1, 5'e 1 ekledim 6. Yani A'nın alabileceği değerler 1 ve 6. Toplamını soruyor. 1, 6, 6'dan cevap ne gelir? 7. Aşağıdaki sayıların 10 ile bölümünden kalanı, onu söylemiş miydim? Onu söylemedim sanırım. 10 ile bölünebilme kuralını o zaman şurada bir not olarak yazalım. 10'a bölünebilme kuralı birler basamağı 0 olan sayılar 10'a tam bölünür. Birler basamağı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür. Şimdi bakıyorum bu sayıya birler basamağım 8. O zaman ona tam bölünmez. 8 ise kalan burada nedir? 10 ile bölümünden kalan 8'dir. Yani biz sadece şu an birler basamağını inceliyoruz. 453 3 ise o zaman kalan 3'tür diyeceğim. 692 birler basamağı 2, o zaman kalan 2'dir diyeceğiz. Birler basamağı 0, o zaman ne diyeceğiz? 10 ile tam bölünüyor. Tamam. Şimdi buna bakalım. 3 basamaklı sayının 5 ile bölümünden kalan 2. Bu sayı 2 ile tam bölünebildiğine göre A kaçtır? Şimdi 5 ile bölünebilmesi için önce yazalım. 5'e bölünebilmesi için birler basamağı 0 ya da 5 olacak. Kalan 2 dediğine göre 2 ekliyorum. 2 ekliyorum 7. Yani benim sayım 252 ya da 257. Ama bunun bir şey daha söylüyor. Bu sayı 2 ile de tam bölünebildiğini söylüyor. Ne demiştik? 2'ye bölünmesi için birler basamağı çift olacak. O zaman bunu alıyorum, bunu almıyorum. A da buradan ne gelir? 2 olarak bulunur. Şimdi şu soruya bakalım. 4 basamaklı sayısı
2'ye tam bölünüyor. 5 ile bölümünden kalan 3. Buna göre A kaçtır? Şimdi bu sayı 2'ye tam bölünüyorsa birler basamağı ne olacak demiştik? Çift sayılar yani 0, 2, 0, 2, 4, 6 ve 8 olacak demiştik. Ama 5 ile bölümünden kalan 3'müş. Şimdi normalde 5'e bölünebilseydi eğer birler basamağı ne olacaktı? 0 ya da 5 olacaktı. Ama kalan 3 dediği için 3 ekliyorum. 3 ekliyorum. 8. Şimdi aslında soruyu buradan başlasak daha kolay olur. Çünkü 5'e bölünebilmeyi incelediğimiz zaman yani biz A'nın 3 ya da 8 olabileceğini bulduk. Ama 2'ye tam bölündüğü için yani birler basamağında çift olması gerektiği için 3'ü almıyorum. Cevaba ne diyorum? 8 diyorum. Bir daha anlatalım bunu. Şimdi 4 basamaklı sayı 2'ye tam bölünüyor. 5 ile bölümünden kalan 3. Bakın 5 ile bölünebilme varsa direkt ondan başlayalım. Çünkü direkt birler basamağına işlem yapacağım. 5 ile tam olarak bölünüyorsa birler basamağı 0 ya da 5 oluyor. Ama kalan 3 dediği için ben bunları 3 ekliyorum. 0'a 3 ekledim 3. 5'e 3 ekledim 8. Fakat 3'ü alamıyorum çünkü çift olması gerekiyor. O zaman A'nın kaç olması gerekiyormuş? 8. Şimdi geldik 3 ve 9 olayına. Şimdi bir sayının 3'e tam olarak bölünebilmesi için rakamları toplamı, sayının rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Rakamları toplamı 3'ün katı. Ne için? 3 ile bölünebilmede. Peki 9 ile bölünebilmede o zaman da rakamları toplamı 9'un katı olacak. 9'un katı. Bu da 9 ile bölünebilme özelliği. Şimdi burada tek tek inceleyelim. Şimdi şundan başlayalım. 222. 3'e bölünüyor mu? Rakamlarını toplayalım. 2, 4, 6. 3'ün katı mı? Evet. Bu 3'e tam olarak bölünür. 3'e bölünür bu. 3 ile bölünür. Peki 9 ile bölünür mü? Hayır, bölünmez. Çünkü toplayınca 6 yapıyor. 9'a bölümünden kalan da 6 olmuş oluyor. Buna bakalım. 5, 3 daha 8, 7 daha 15. 3'e bölünür mü? Evet. 3 ile bölünür. Peki 9'a bölünür mü? 9'a bölünmez. Toplamı 15 yapıyor. 15'e 9'a bölümünden kalan kaçtır diye sorarsam 15'i 9'a böleceğiz. Kalan 6'dır diyeceğiz bu soru için. Buna bakalım. Zaten tek tek hepsi 3'ün katı olduğu için 3'e tam olarak bölünür. 9'u da şöyle düşünebilirsiniz. 9 zaten 9'un katı. 6, 3 daha 9, 9'un katı. Yani bu sayı hem 9'a hem de 3'e tam olarak bölünür. Buna bakalım. Tek tek toplayalım. 2, 1 daha 3. Evet 3'ün katı. 7, 4 daha 11. 11 3'ün katı mı? Hayır değil. O zaman bu 3'e tam olarak bölünmez. Rakamları toplamı 7, 2 daha 9. 9'u atalım. Zaten 9'un katı. 4, 1 daha 5. O zaman kalan 5'tir yani 9'a bölümünden. Ya da tek tek toplayıp 9'un katı olup olmadığını inceleyebilirsiniz. Buraya bakalım. Önce 3'ü inceleyelim. 3 3'ün katı, 5 bir daha 6 3'ün katı, 7 3'ün katı mı? Hayır değil. O zaman bu 3'e tam bölünmez. Ya da tek tek toplayın. 7 3 daha 10, 15 16 3'ün katı mı? Değil. 3'e bölümünden kalan 1'dir. 15 16 9'un katı mı? Hayır. 9'a da tam olarak bölünmez diyebiliriz burada. Şimdi şu soruya bakalım. 4 basamaklı doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi ne demiştik? 3 ile bölünebilme kuralında rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Tek tek de toplayabilirsiniz ya da direkt 3'ün katını atın buradan. 7, 2, 9 3'ün katı zaten. Bunu da attım. Geriye tek başına A kaldı. O zaman ben A'ya 0 da verebilirim. Çünkü 3'ün katı. 3 veririm. Yani birinci rakamı bulduktan sonra 3 ekleye gidebilirsiniz şöyle. Ya da tek tek toplayın. 7, 2 daha 9, 3 daha 12. 12'ye kaç eklersem 3'ün katı olur? 0. Birinci rakamı bulduktan sonra diğerlerini 3 ekleyerek gidebilirsiniz. A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır dediği için cevabım ne oldu o zaman? 9 oldu. Yani şunu tekrar edelim. 9'a bölünebilme kuralında rakamların toplamı 9'un katı olmalı. 3'e bölümünde de rakamların toplamı 3'ün katı olmalı. Kalan bulma işleminde de daha pratik yapabilmek için
Yani 9'ları eleyim. Örneğin bu soru için ya da bu soru için 9'un katını soruyorsa bana 7 ile 2'yi topladım 9 etti. Zaten 9'un katı yani bunu direkt silebiliriz. 4 bir daha 5. 5'i 9'a bölersem kalan 5'tir gibi düşünebilirsiniz. Şimdilik burada bırakıyorum. Bir sonraki videomda kalan bölünümü kurallarıyla devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.